Merhabalar, eğitim serimizin 18. videosundayız. Bu videoda temel ve kısa yolları olan basit matematiksel bazı işlemlerden bahsedeceğiz. Ve aslında temel olarak fonksiyon yazacağız ve bu fonksiyonların kısa yollarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle ribbon'da yani şeridimizde şu bölüm editing yani düzenleme denilen bölüm. Burada doldurma, temizleme, otomatik toplam şu an göreceğimiz gibi, filtreleme, bulma ve seçme gibi alanlar var. Hepsinden dediğim gibi sırayla bahsedeceğiz ama şu an bahsedeceğimiz yer dediğimiz gibi otomatik toplam. Yani şu üzerinde durduğumda mouse ile sum yazan kısım arkadaşlar. Burada dediğim gibi temel yanındaki kulakçığa da bastığımda topla, ortalama, say, maksimum ve minimum olarak Excel'de en çok kullanılan temel fonksiyonların kısa yolları var diyebiliriz. Bu fonksiyonlar aslında not almak için de, not almak isteyenler için de şuraya Türkçelerinde yazdım. Sum topla fonksiyonu arkadaşlar Türkçe olarak. Average ortalama, count say, max mak olarak yazılıyor Türkçe'de. Min de i harfiyle min olarak yazılıyor Türkçe'de. Şimdi arkadaşlar normalde daha önce manuel olarak biz 4 işlem, üs alma, yüzde gibi işlemleri yapmıştık. Burada normalde nasıl yaptığımızı, fonksiyonları kendimiz yazarak ya da şeritteki bu kısmı kullanarak nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Dolayısıyla arkadaşlar hep her bir fonksiyon için temel olarak aslında aynı sayıların yer aldığı 5 adet sütunumuz var arkadaşlar. Şimdi ben bu sayıları normalde topla fonksiyonundan başlamak istiyorum. Normalde bu sayıları toplamak için daha önce gördüğümüz diğer videoda temel 4 işlem videosunda ne yapmamız gerekiyordu? Hatırlarsak eğer işlem yapmak ve işlemimizin sonucunu görmek istediğimiz hücreye gelip diyelim ki ben burada yapmak istiyorum. Her fonksiyon olduğu gibi eşittir ile başlamam gerekiyordu. Ve daha sonra toplamak istiyorsam eğer toplamak istediğim her bir hücreyi seçip mouse ile artıyı koyarak yanına tek tek böyle topluyor olmam gerekiyordu. Ya da farklı alanda olsaydı da bu şekilde seçmem gerekiyordu. Bunun tabii ki de normalde biz sum fonksiyonuyla yani topla fonksiyonuyla yapacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir fonksiyon yazarken yine her zaman eşittir ile başlayacağız. O hücrede ve sırasıyla o fonksiyonun ismi neyse onu yazıyor olmamız gerekiyor. Ben sırayla bakın S yazdığım anda zaten aşağıda S ile başlayan ya da ilgili fonksiyonlar aşağıda beliriyor arkadaşlar. İşte sin, sum, sumif gibi. Ben elimle her yaklaştığımda bakın U'ya bastığımda direkt aşağıda sum çıktı. Ben bir fonksiyonu yazarken direkt hepsini klavyeden yazmak zorunda değilim. Çünkü aşağıda çıkıyor. Çıktığı anda ben Tab tuşuna basarak bu fonksiyonu artık seçmiş oluyorum. Tab tuşu da bilmeyenler için Caps Lock tuşunun solda üstündeki tuştur arkadaşlar. Ve daha sonra bakın her fonksiyonda da olduğu gibi ben bu fonksiyonu hücreme yazdığımda altında böyle bir alanda bana bu fonksiyonu yazarken ne yapmam gerektiğini söylüyor aslında. Bakın burada diyor ki number 1, number 2 arasına noktalı virgül koyarak tek tek sayıları seçmelisin diyor. Tabii ki bu farklı alanlarda olsaydı yine seçecektim ama bunlar böyle bir alt alta bir sütunda bir alanda olduğu için toplamak istediğim sayılar. Ben mouse'la böyle seçersem eğer bakın ne yaptı? G2 eşittir G21 dedi. Yani G2 hücresinden G21 hücresine kadar olan alanı seçti. Parantezi kapatırsam da tüm fonksiyonlar bir parantez açarak başlar ve bir parantez kapatarak da sonlanır. Sonlanmak zorundadır. Parantezi kapatarak da ben artık bu fonksiyonumu yazmış oldum ve Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Bana 11.707 olarak bu fonksiyonu sonucunu döndürdü. Aynı şeyi yani yazma şekli olarak tüm fonksiyonlar için aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Bakın bir aşağı geliyorum. Bu sefer de average'ı kullanmak istiyorum. Yani ortalamasını bulmak istiyorum. Yine eşittir'e basıyorum. Bakın tek tek yazıyorum. Dediğim gibi Türkçe kullananlar ortalama şeklinde yazmalıdır. Zaten başını yazdığım anda çıktı. Direkt taba basıyorum. Fonksiyonu yazdı ve parantezini açtı. Ve yine aşağıda bana ortalamasını almak istediğin sayıları noktalı virgül olarak buraya yaz ya da aynı şekilde alanı seç diyor. Bakın ne yapıyorum? Aynı şekilde aslında aynı sayıları seçiyorum. H2 hücresinden H21 hücresine kadar olan alanı seçtin diyor. 2 nokta koyuyorsa eğer iki tane hücre ismi arasına bu oradan oraya yani ilk hücreden son hücreye kadar olan alan
demek arkadaşlar. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Geliyorum bir aşağı. Aynı şekilde count fonksiyonunu yani say fonksiyonunun işlemi alıyorum. Eşittir diyorum. Hemen yazıyorum. Bakın zaten bir aşağıda kotanjantın altında da count çıktı. C yazıp aşağı klavyedeki ok ile gelip de taba basabilirim. Yazmaya da devam edebilirim. Nasıl kolay geliyorsa arkadaşlar. Taba basıyorum count'u geldikten sonra. Seçiyor. Yine alanı aynı şekilde bakın seçiyorum. Kaç tane yani bu seçtiğim alanda kaç tane sayı var? Bunu kaç tane değer var? Bunu sayıyor aslında. Parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. 20. Bu alanda 20 tane sayı varmış. Ben 20 tane sayıyı aslında sayıyla işlem yapıyorum şu anda. Yine maksimum için de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın MA dedim. Direkt max çıktı. Taba basıyorum. Seçiyorum sayıları ve parantezimi kapatıyorum. J2'den J21 hücresine kadar olan alan. Enter'a basıyorum. Max'ı da hesaplıyor. Tekrar minimum için de yine aynı şeyleri yapıyorum. Yani tüm fonksiyonları dediğimiz gibi aynı şekilde yapacağız. Eşittir diyorum. Yazıyorum. Tabii büyük harfler olmadığı için iyi yazdım. Seçiyorum mini ve aynı şekilde tıklıyorum. Bütün alanı seçiyorum. K2'den K21'e kadar alan parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Bana yazdığım fonksiyonlardaki sonuçları buraya aynı sayılar olduğu için getirdi arkadaşlar. Bakın çift tıklarsam da bir fonksiyonda yazdığım fonksiyonda o fonksiyonun hangi hücrelerle işlem yaptığını bana alan olarak böyle Excel gösterecektir. ESC'ye basarak da çıkış yapıyor olabilirim arkadaşlar. Şimdi ben bu toplama, ortalama, say, maksimum ve minimum değerlerini fonksiyon yazarak bu şekilde hesaplayabilirim dedim. Peki bizim şeridimizdeki bu otomatik toplam dediğimiz alanla nasıl yapabiliriz? Bunlar da aslında arkadaşlar fonksiyonları, bu temel 5 fonksiyonun kısa yolu burada. Ne yapacağım? Toplam almak için arkadaşlar ilgili alanı seçeceğim. Ve gelip buraya bakın. En baştaki sizde Türkçesi dediğim gibi topla yazacak. Basacağım. Hemen altına bakın aynı değeri getirdi arkadaşlar. Average için de aynı şeyi yapacağım. Seçeceğim. Geleceğim. Average'e yani ortalamaya basacağım. Count için de sayma için de aynı şekilde seçeceğim. Geleceğim. Count numbers diyor. Aynı şekilde basacağım. Bakın 20'yi getirdi. Aynı değerleri getiriyor. Tamamen aynı işlem. Kısa yol istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Seçeceğim. Geleceğim buraya aynı şekilde max'a basacağım. Maksimum değerini getiriyor. Seçeceğim alanı. Geleceğim buraya aynı şekilde minimuma basacağım ve bana bu değerler arasındaki minimum değeri getiriyor olacak arkadaşlar. Aslında dediğimiz gibi Excel'de en çok kullanılan 5 temel fonksiyon ve burada da kısa yolları var. Ve bunu arkadaşlar bu temel toplam, ortalama, sayma, maksimum ve minimumu biz aslında seçtiğimiz alandaki hücrelerin bu değerlerini durum çubuğunda da özelleştirerek görebiliyorduk. Ne yapıyorduk? Bakın aynı şekilde yine kontrol ediyorum. Seçiyorum sayılarımı. Durum çubuğumuzda bakın aynı şekilde toplam, maksimum değer, minimum değer, sayma ve ortalama değer burada gözüktü arkadaşlar. Yani ben bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştik ama yine bilmeyenler ve ilk defa izleyenler için hemen durum çubuğunda sağ tıklayıp bu özellikleri üstüne basarak açıyor olabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bu videoda temel olarak bir fonksiyonu nasıl yazacağımızdan ve her fonksiyonun yazmaya başladığımızda açıklama olarak bize nasıl kullanabileceğimizi Excel'in verdiğinden, parantezle başlayıp parantez kapatarak bitmesi gerektiğinden bahsetmiş olduk. Yani ilk defa bir fonksiyon yazımını görenler için ve videoları özellikle sıralı izleyenler için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu kısa yollarla ilgili anlatacaklarım şu an bu kadar diyebiliriz. Dolayısıyla görüşmek üzere arkadaşlar.